Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videomda Transsibirya gezisi için ihtiyacımız olan tren biletlerinin internet üzerinden nasıl alınacağını anlatmaya çalışacağım. Nedir bu Transsibirya Demiryolu? Transsibirya Demiryolu Rusya'nın batısını Sibirya'ya, uzak doğudaki Rusya topraklarına, Moğolistan'a, Çin ve Japon denizine bağlayan bir demiryolu. Rusya'nın uzak doğudaki topraklarından biri olan Vladivostok'a 9288 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun demiryolu. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan tren bileti nasıl alınır onu anlatayım. Şimdi yapmamız gereken ilk şey Rus demiryollarının resmi web sitesine girmek. Bunun için rzd.ru yazıyorum. Şuradaki bağlantıyı tıklıyorum. Karşıma Rusça bir ekran geldi. Bu ekranın sağ üstünde şöyle İngilizce seçeneği var. Buna tıkladıktan sonra böyle bir ekran geliyor. Buradan sonra Passengers var. Buna tıklıyorum. Bu ekran açılıyor. Ondan sonra şuradaki ekranda işimiz yok. Bunu kapattım. Şimdi bilet almak için kullanacağımız yer burası. Ondan önce tabii kendimize bir kayıt oluşturmamız gerekiyor. Ben daha önce bilet almak için kendime oluşturduğum bir kayıt var ama örnek olması açısından yeni bir kayıt oluşturacağım. Şurada sağ üstte Registration kısmına girelim. Karşıma böyle bir ekran geldi. Burada e-mail, login, yani login'de de aslında kullanıcı adı oluyor. Şifre, isim, soyisim, telefon vesaire. Fazla bir bilgi yok. Evet, bir tane mail adresime gireyim mesela. Ne olsun? sequero@gmail.com. Login ismim de Sequero. Hadi 61 olsun. Şifre Sequero 1 2 3. Tekrar yazıyorum aynısını. İsmim Serkan. Burada İngilizce karakter kullanmaya dikkat edin. Telefona gerek yok. Burada kişisel bilgilerimi paylaşmayı onaylıyorum. Mecburuz. Bunu tıkladım. 18 yaşından büyük olduğumu da teyit ediyorum. Bunu tıkladım. Sonra şuna gerek yok. Veya tıklayın istiyorsanız bunu da. Burada işte reklam ve bültenler e-mailime gelmesin diyor. Sonra şu altta ne yazıyor? 826 711. Buna tıkladım. Register dedim. Evet. Başarılı bir şekilde kaydınız gerçekleşti diyor. 24 saat içinde de mailime bir link gelecekmiş. Bakalım gelmiş mi? Evet, böyle bir link gelmiş. Hemen buna tıklıyorum. Şuradaki linke. Evet, profiliniz aktive oldu. Aşağıdaki linki kullanarak giriş yapın diyor. Hemen girelim. Bunu kapattım. Şimdi gerçekten bilet alacak olmamdan dolayı asıl hesabımın girişini yapıyorum. Evet. İstediğimiz ekran karşımıza geldi. Şimdi ben Moskova'dan ta Irkutsk'a kadar, yani Baykal Gölü'nün olduğu yere kadar olan biletlerimi almış olmamdan dolayı sadece bir rota için biletim kaldı. O da Irkutsk'tan Ulan-Ude'ye. Daha sonra Ulan-Ude'den Moğolistan'a geçeceğim ama otobüsle. O yüzden son biletim olan Irkutsk Ulan-Ude biletini bakalım nasıl alacağız. Şimdi şu ekrana Departure kısmına Irkutsk yazıyorum. Şuradan Irkutsk'u seçtim. Şuradan da Ulan-Ude yazıyorum. Şurada işte 785 ile biten şeyi seçtim. Daha sonra buradan tarihi seçeceğim. Benim ihtiyacım olan 29 Mayıs Cuma günü seçtim. Buradan da Buy Ticket diyorum. Şimdi tren seferlerini arıyor. Evet, tren seferleri burada listelenmiş.
Burada filtreleme yapmak için şurada Services kısmında Electronic Registration var. Bu ne işe yarıyor? Electronic Registration olan trenlerde bir daha Rusya'ya gittiğinizde tren gişelerinde kağıt bilet almanıza gerek yok. Sadece buradaki şimdi online olarak aldığınız biletin çıktısını almanız yetiyor. Evet, bunu da böyle işaretledim. Listelendi. Şimdi bir sürü seçenek var. Burada şöyle bir durum var. Mesela sayılar, yani tren numaraları küçüldükçe konfor biraz daha artıyor diye yorumlar var internette. Yani sayı ne kadar büyükse tren o kadar daha az konforlu diyebiliriz. Şimdi burada hangisini seçelim? Benim için en uygun olan şu an için şu 859 treni. Bu arada eskiden buradaki tren saatleri Moskova saatine göre belirleniyordu. Ve bir sürü zaman dilimi olduğu için bu da karışıklığa yol açıyordu. Şu an ise burada da yazdığı üzere Irkutsk, yani yerel zamana göre gösteriyorlar. Bu iyi bir şey. Burada şimdi her şey belli. Tren 8.59'da kalkıyor. 7 saat 26 dakika sürüyor ve 16.25'te de Ulan-Ude'ye varıyor. Sonra şurada route yazan yere tıklıyorum. Bakalım ne varmış burada. Evet, burada Irkutsk kalkış noktam, varış noktam Ulan-Ude. Aradaki yerlerde işte Srdyanka, Baykalsk gibi yerler. Arada durdukları yerler. Burada da ne kadar duracağı yazılı. Yani Srdyanka'da 25 dakika duruyormuş. İşte Baykalsk'ta 2 dakika vesaire. Şimdi burayı kapattım. Sonra gelelim tren biletini almaya. Burada çeşitli tren sınıflarını görüyorsunuz. Birinci sınıfta zaten en pahalı olan yer. Burada bir tane vagon varmış. Bunlar çift kişilik. Yani çiftler için ideal. Sonra ikinci sınıf olanlarda bizim örtülü kuşetli dediğimiz 4 kişilik kompartımanlar. Burada da mesela şuna bakalım. İşte şurası bir kompartıman. 5, 6, 7, 8. Daha uygun olacağı için ben şunu seçiyorum. Bu da aslında ikinci sınıfa benzer ama tek farkı şey, yani hem daha ucuz olması hem de 4 kişilik ikinci sınıf 4 kişilik kompartmanlardaki gibi bir kapının olmaması. Yani açık yatakhane gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ben buradan 3. sınıf Third Class Open Sleeping olanı seçtim. Buradan da bakıyorum 2 tane vagon seçebiliyorum. Şimdi burada aslında pek bir farkı yok. Fiyat olarak şu alttaki daha ucuz. Biraz daha işte 10 lira. 10 lira da değil, 2 lira falan. Burada air conditioning varmış. Klima. Ben bunu seçeceğim. Şimdi bakıyorum. Evet. Boş yerler var. Burada semaverimiz var. Sıcak su. Burada tuvalet var. Ondan sonra peki bu numaraların hangisi üst, hangisi alt koltuk? Onu da şuradan görebilirsiniz. Zaten üzerine geldiğinizde yazıyor ama kolay olarak işte lower yazanlar, yani alt koltuklar, şunun üzerine geldiğiniz zaman yeşil oluyor. Yani tek haneli olanlar. Upper'lar üst ranza, çift haneli olanlar. Lower ya da upper lateral dedikleri de şey, bu yanlarda tek kişilik, yani uzunlamasına bir yatak oluyor. Orası, duyduğuma göre burası biraz daha az konforlu. Ben o yüzden alt yatak olanlardan seçeceğim. Mesela nereye seçelim? Yani 13 numarayı yok. Nereyi seçelim? Şurayı seçiyorum mesela. 5 numara. 5 numarayı seçtim. Sonra Proceed to Passenger Data with this train diyor. İlerliyorum. Tıkladım. Sonra burada evet, kişisel bilgilerimizi gireceğiz. Şurada tren rezervasyonunuzun özeti var. Şimdi burada önce
soy ismimi gireyim. Yine İngilizce karakter kullanıyoruz. Türkçe karakter yok. Orta ismim yok. Bunu seçtim. Doğum tarihimi yazayım. Şuradan da Türkiye'yi seçeceğiz. Document type yani belge tipinde de şuradan ID document var. Bunu seçiyorum. Buraya da pasaport numaramı yazıyorum. Evet. Daha sonra bunu tıklamanıza gerek yok. Burada işte yani medikal ile alakalı bir yani yetkinliğiniz medikal ile alakalıysa acil bir durumda benimle iletişime geçilebilir mi? Geçebilirsiniz diyor. Ben öyle bir şey olmadığım için tıklamıyorum. Ondan sonra acil durumlarda herhangi bir değişikliklerde nasıl benimle iletişime geçecekler? Telefon mu, e-mail mi? E-mail diyorum. Ben de buraya e-mail adresimi yazıyorum. Pardon. Gerçek e-mailimi yazacağım. Evet. Sonra travel insurance, sigorta bunu geç. Kaldırdım tiki. Bunu da geç. Bunu da kaldırdım. Medikal harcamalarla ilgili falan filan. Hiç gerek yok. Ekstradan para vermeye lüzum yok. Evet, bizi ilgilendiren yer burası. Hatırlarsınız bilet alırken Electronic Registration kısmından bahsetmiştim. Şurada çıkıyor. Yani bu trende bu özellik var. Yani burada ne diyor? Elektronik olarak kayıt olabilirsiniz diyor. Elektronik kayıt olmanın ne işe yaradığından bahsediyor. O da şu işe yarıyor. İşte diyor ki Rus Demir Yolları'nın bilet gişelerine gittiğinizde, bilet gişelerine veya self servis terminallerine gittiğinizde herhangi bir kağıt bilet almaksızın online olarak alacağınız dokümanı gösterip pasaportunuzla beraber trene binebiliyorsunuz. Bu işe yarıyor. Burayı da geçtim. Sonra 5 numarayı seçtim. Upper lower diyor. Ben buradan lower'ı seçeceğim. Daha sonra da onaylıyorum ve rezerve et diyorum. Evet. Burada başarılı bir şekilde koltuğunuz rezerve edildi diyor. Ödemeyi yapmak için de yani tamamen konfirme etmek için de yaklaşık şurada gözüktüğü üzere 38 dakikam var. Bilgilerimi kontrol ediyorum. Adım soyadım doğru. Doğum tarihim doğru. Pasaport numaram doğru. Ücret tamam. Burada özet var. Buradan da işte ilave servislere ve ödeme kısmına devam et diyor. Tıkladım. Böyle bir yer açıldı. Bunlara bakmamıza gerek yok. Veya isterseniz buradan ücreti karşılığı yemeği seçebiliyorsunuz. Ondan sonra veya kondüktörden alabileceğiniz hediyelik eşya var. Seçeneği var. Online shop. Buradan da seçim yapabiliyorsunuz. Daha sonra da işte bagaj veya evcil hayvanınızı taşımak için bir bilet rezerve kısmı var. Bunlarla benim işim olmadığı için geçiyorum bu kısmı. En son ödeme kısmına geliyorum. Burada zaten mail adresimi yazıyor. Şuradaki teyit ediyorum kısmına tıklıyorum. Banka kartı seçili bu arada. Proceed to checkout. Tıkladım. Böyle bir ekran çıktı. Ondan sonra buraya kart bilgilerimi gireyim. Hemen yan tarafa ay ve yılı girdim. Kart üzerinde yazan ismi giriyorum. Şurada da CVV2 kod. Girdikten sonra OK dedim.
böyle bir sayfaya yönlendiriyor. Evet, burada işte 1356, yani yaklaşık 120-130 liraya falan geliyor bu bilet bana. Bilgiler doğru. Tamam dedim. Birazdan bir şifre gelecek. Evet, şifremiz de geldi. Neymiş? Ona girelim. Tamam dedim. Bekliyorum. Evet. Biletim burada. 8:59 treni. İşte az önce bahsetmiştim ya, Moskova saatine göre. Eskiden olsa 3:59 olarak gösterecekti. Varış saati bu. Kalkış saati bu. Ondan sonra işte böyle. Ondan sonra şu sayfayı önce bir şuradan İngilizce çevireyim. Bu. Şurada Go to my orders kısmında kısmına tıklıyorum. Burada görüyorsunuz daha önceden aldığım bütün biletler var. Moskova'dan Kazan'a, Kazan'dan Ekaterinburg'a, Ekaterinburg'dan Krasnoyarsk'a, Krasnoyarsk'tan Irkutsk'a, son olarak Irkutsk'tan da Ulan-Ude'ye. Burada da PDF olarak görebiliyorsunuz. Mesela tıklıyorum. Daha sonra tekrar hesabınıza girdiğinizde burada PDF yazan yerlerden bütün biletlerinizi indirin ve çıktısını alın. Burada da işte biletimin özeti. Treni bilerken bunu göstereceğim ve görevli okuduktan sonra, herhalde elinde bir cihaz oluyor, bilmiyorum. Onu okuttuktan sonra şeye geçecek. Burası böyle. Tekrar başa dönelim istiyorsanız. Ana ekranda söylemem gereken bazı şeyler var. Mesela aynı yeri seçtim diyelim. Şurada ben 29 Mayıs dedim ya. Ona bir bakalım. Burası açıldı. Yani özellikle yaz ayları popüler dönem olduğu için biletler çabuk tükenebiliyor. O yüzden ne kadar erken alırsanız o kadar iyi. Yani alabileceğiniz en erken tarih 3 ay öncesi. Onun için de mesela şuraya tıkladım. Şu an en fazla 4 Haziran'a kadar alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yeşil olarak belirlenmiş. Bu gri olarak işaretlenenler de zaten şurada görüyorsunuz 120 yazıyor. Yani 120 gün önceden alınabilen biletler. Bunları da seyahat acenteleri alabiliyor ancak. O yüzden biz şunlar için, yani yeşil olanlar için pusuya yapmamız gerekir. Kısacası öyle söyleyeyim. Ben de bu şekilde yaparak bütün biletlerimi almayı başardım. Bundan sonrasında ne kalıyor? İşte otobüs bileti alacağım. Ulan-Ude'den Moğolistan için Ulan-Batur'a. Bunu daha sonra anlatacağım nasıl olduğunu. Sonra Rusya vizesine başvuracağım. Yaklaşık bir ay sonra falan. Öyle. En sonunda da yolculuğa çıkmadan önce biletler ne kadar tuttu onlardan bahsedeceğim. Daha sonra ise işte yolculuk esnasında çekeceğim videolarla gezimi tamamlayacağım. Geldikten sonra da YouTube kanalıma yükleyeceğim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Daha uzun videolarla tekrar karşınızda olmak dileğiyle, kendinize iyi bakın.